Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Bandmate dinleyeceğiz. Biliyorsunuz uzun süredir dinlemiyoruz grubu. Bandmate'in Thrill isimli parçasını dinleyeceğiz. Bu şarkının sözlerini, müziğini, bestesini, düzenlemesini daha doğrusu grup yapmamış. Yani o alışılagelmiş Kanami ve Miku zincirini kırmışlar burada. Çünkü ilk zamanlarında çıkardıkları bir şarkı. Dışarıdan destek alarak söyledikleri bir şarkı bu. O da Kentaro Akutsu tarafından yapılmış. Müzik, söz, beste, düzenleme vesaire. Kentaro Akatsu tarafından yapılmış. Yani grubun dışarıdan almış olduğu bir şarkı. Hadi gelin bakalım, çaylar kahveler hazırsa neler isteyeceğiz hep birlikte görelim. Ah. Wow. Biliyorsunuz introlar bizim hook bölümümüz ve yine burada aynı şekilde o hissiyatı yaşadık. O yüzden tekrar başa sardım. Kusura bakmayın bu yüzden. Baştan bir daha dinleyelim. Mükemmeldi. Ah. Misa'ya bakın. Wow. Haydi say 2. Wow. Wow. Arkadaşlar söylediğim şey tam olarak bu. Vokal dengesine bir bakın. Üzerinde daha sonra konuşacağız. Mükemmel olmuş bu arada bu kısım. Tekrar dinliyorum. Kusura bakmayın geri aldığım için. Ya saymak istemiyorum. Hepsine ayrı ayrı dikkat etmeye çalışın. Bas gitarını ayrı duymaya çalışın. Akane'yi, Hada bateriyi ayrı duymaya çalışın. Kanami'yi ayrı duyun. İkili vokalleri ayrı duyun. Saiki'yi tek başına ayrı duyun. Mükemmel. Sadece ufak bir detay var. Dikkat edin siz de Miku tarafında. Onu da konuşuruz. Wow. Ah, çok iyi. Çok iyi. Kusura bakmayın ya. 20 saniye geri aldım. Hatta 25 yapalım. Çok iyi. Wow.
Başlamadan orayı bir daha dinleyelim lütfen. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın çok durduk. Ama Akane'ye bak. Misa'dan şuradan itibaren başlayalım olur mu? Wow. Wow. Ah. Kusura bakmayın. Burayı dinlememiz lazım ya. Bu Misa'nın ikinci yani şu son parta başladığı kısma dikkat edin. Ha. Wow. Wow. Yine harika bir şarkı dinledik. Öncelikle şunu düzeltelim. Güneş geliyor çünkü. Evet böyle daha iyi. Evet yine harika bir şarkı dinledik. Şarkıyı dışarıdan almışlar ama mükemmel. Şunu açalım. Slide gösterimiz başlasın. Ve biz de yorumlamaya başlayalım arkadaşlar. Evet yine dışarıdan yazılmış bir parçayı harika şekilde sunan bir bandmate dinledik. Ee, Trill grubun daha önce dinlediğimiz şarkılarının karmaşık progresif yapılarından ziyade daha düz ama oldukça enerjik bir hard rock, garaj rock yapısına sahipti. Ve şarkı Kentaro Akutsu'nun riffleri üzerine kuruluydu. Fakat Kanami boş durur mu? Durmamış. O duyduğumuz sound'un karakterinin büyük bir kısmı yine Kanami'nin yorumu bence. Kanami burada blues tabanlı artı rock pressing artı hızlı legato picking karışımı kullandı. Hızlı ama melodik bir soloydu. Özellikle solonun sonundaki tremolo picking ve ardından gelen çift sesli vuruşlar vardı. Fakat tek teknik şov gibi değildi. Daha çok böyle akıcı bir solonun içinde geçti diyebiliriz. Miku dedim ya videonun başında Miku burada biraz daha farklı diye. Miku sanırım bu dönemlerde o ritim gitarda daha çok akor takibi ve sound dolgunlaştırma görevini üstlenmiş. Şimdiki Miku ile biraz daha farklı çünkü o şarkıda. Şarkının belki de en ikonik kısmı tabii ki Misa'nın bas introsuydu. Şarkı slapping ve popping tekniklerinin kullanıldığı agresif bir riff ile açıldı. Aslında slapping ve popping demeyelim de e, tok ton agresif
Perküsif ama klasik slap bass kadar net değildi. Yani daha çok böyle pick veya fingerstyle artı atak heavy ton ya da drive distortions ile kirli ton e, du galip diyebiliriz. Şarkı boyunca da dediğim gibi sadece davulu takip etmekle kalmadı Misa. Boşluklarda küçük filler ile parçaya funk bir hava kattı. Mükemmel yaptı bunu bu arada. Akane'de de tarafında da şarkıda o düz dört dörtlük bir tempoda ilerlese de nakarat geçişlerinde kullandığı o hızlı ataklar ve güçlü kick vuruşları ile parçanın heavy karakterini korudu. Yani yine 160-170 BPM civarında bir şarkı dinledik. Temposu yüksek bir şarkı dinledik. Eee, Misa'nın şarkı hiç beklemeden dediğim gibi Misa'nın o kirli ve sert bastonuyla başladı. Bu dinleyiciyi anında yakalayan hook dediğimiz en vurucu noktalardan bir tanesiydi diyebilirim. Dikkat ederseniz o klasik davul gitar intro kalıbını yıkmışlar burada. Bass drive'lı, percussive ve dediğim gibi bir tonla çıktı. Atakı yüksek olduğu için de neredeyse ritmik bir lead enstrüman gibi davrandı Misa. Saiki'nin güçlü alt tonlu ve cool tarzını yine bu şarkıda da gördük. Miku'nun daha yüksek perdeli ve pop rock tınılı geri vokallerinin birleşimiyle şarkıya karakteristik bir derinlik kattı. Bu aslında Bandmate'in vokal anlamındaki imzası gibi diyebiliriz. Solodan hemen önce müziğin o biraz yavaşlayıp Saiki'nin vokaline odaklandığı kısım ardından gelen patlama etkisini ciddi anlamda güçlendirdi. Ve dediğim gibi nakarat kısmında bas ve gitarların aynı ritmik yapıda yani unison hareket etmesi sound'un çok daha böyle hacimli ve tok duyulmasını sağladı diyebiliriz. Trill grubun kendi bestesi olmayan ama e, mükemmel çaldığı nadir hitlerden bir tanesi olabilir bence. Şimdiye kadar dinlediklerim için de söylüyorum. Yine vardı başkalarından aldığı hitlerden bir tanesi olabilir bence. Öyle düşünüyorum. Ancak dediğim gibi Kanami boş durmamış ve o gitar solosunu kendi tarzına göre yeniden şekillendirmiş diyebilirim. Ve grup belki de bu parçayla kimliğini bulmuştur. Dışarıdan almasına rağmen mükemmel bir iş çıkarmış. Bandmate bunu çok güzel yapıyor. Bunda da yine aynı şekilde yaptığını düşünüyorum. Keyifli bir videoydu. Çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşçakalın.